Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır videoya gelmeyen seriye çok beklenen bir Titan'la dönüyoruz. Adı üstünde efsanevi olan Godzilla. Monsterverse'ün Titanis Gojira'sı. Legendary Godzilla kimdir? Şimdiden iyi seyirler. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın Instagram adresini takip edebilir, Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Dedikten sonra başlayabiliriz. Bildiğiniz gibi Godzilla ya da Gojira kurgusal bir Japon canavarı veya kaijusudur. Karakter ilk olarak 1954 yapımı Godzilla filminde görüldü ve Toho'nun ürettiği 32 film, 4 Hollywood filmi ve çok sayıda video oyunu, roman, çizgi roman ve televizyon şovu dahil olmak üzere çeşitli yapımlarda yer alan dünya çapında bir pop kültürü haline geldi. Godzilla 1956 yılında yapılan filmin Amerikan ismi olan Godzilla King of the Monsters'tan sonra canavarların kralı olarak adlandırıldı. Godzilla, nükleer radyasyonla uyanmış ve güçlendirilmiş, muazzam, yıkıcı, tarih öncesi bir deniz canavarıdır. Hiroşima ve Nagasaki'nin nükleer bombardımanı ve Lucky Dragon 5 olayı Japon bilincinde hala taze olduğundan Godzilla nükleer silahlar için bir metafor olarak tasarlanmış. Diğer bir görüşse Godzilla'nın Amerika Birleşik Devletleri için bir metafor olmasıydı. Uykusundan uyanan ve Japonya'dan korkunç bir intikam alan dev bir canavar. Film serisi genişledikçe bazı hikayeler daha az ciddi alt tonlara bürünerek Godzilla'yı bir anti kahraman ya da insanlığı savunan daha küçük bir tehdit olarak tasvir etti. Sonraki filmler Japonya'nın imparatorluk geçmişine dair unutkanlığı, doğal afetler ve insanlık durumu gibi temaları ele alıyordu. Şöyle bakıldığında Godzilla bu zamana kadar birçok yardımcı karakterin yanında yer aldı. Japonya öz savunma kuvvetleri gibi insan rakipleriyle veya King Ghidorah, Mechagodzilla ve Gigan gibi diğer canavarlarla karşılaştı. Godzilla'nın bazen Rodan, Mothra ve Anguirus gibi müttefikleri ve Minilla ve Godzilla Junior gibi yavruları da oldu. Godzilla ayrıca RKO Pictures, Universal Studios şirketinin canavarı, King Kong gibi çapraz medyadaki diğer markaların yanı sıra S.H.I.E.L.D., Fantastic Dörtlü ve Avengers gibi çeşitli Marvel çizgi roman karakterleriyle de savaştı. Tarihsel dönemlerine bakarsak, daha önce de bahsettiğim gibi ilk olarak 1954 senesinde Toho tarafından çıkarılan Godzilla isimli filmde bu yaratık tanındı. 1954'ten 1975 yılına kadar olan filmleri içeren dönem Showa dönemiydi. Ardından 1984 ve 1995 arasında yayınlanan filmler ise Heisei dönemine aitti. Devamında Millennium dönemi geldi. Bu dönemde 1999'dan 2004'e kadar sürdü. Toho'nun son yapımlarını içeren Reiwa döneminde ise 2016'dan 2018 yılına kadar olan filmleri içeriyor. Yine daha önce bahsettiğim gibi Godzilla 4 adet Amerikan filminde yer aldı. Bunlardan ilki TriStar Pictures tarafından 1998'de yapılan Godzilla filmiydi. O Godzilla'ya bir parantez açmak gerekirse, filmdeki canavara Godzilla değil Zilla deniyor. Ve geldik Monsterverse dönemine. Bizim de bugün inceleyeceğimiz Godzilla bu dönemin Godzilla'sı. Legendary Pictures tarafından 2014 yılında Godzilla isimli filmde ekranlara geri dönen Godzilla, devamında 2019 Godzilla Canavarların Kralı ve yakın zamanda izlediğimiz ve birçok yönüyle incelediğimiz Godzilla vs. Kong filmlerinin ana titanlarındandı. Aynı zamanda çizgi romanlarda da yer aldı. Titanus Gojira türünün bir üyesi olan Godzilla, dev bir sürüngen de kaijudur. İlk olarak geçen hikayesinde anlattığım Godzilla Awakening ile ortaya çıkmıştır. Godzilla asıl adını Pasifik adalarının sakinlerinden almıştır. Ona yerliler Gojira demektedir. Ishiro Serizawa, Godzilla'nın resmi olarak kullanılmasından önce ondan Gojira olarak da bahsediyordu. Bununla birlikte İngilizce konuşan karakterlerin çoğu filmdeki olaylar sırasında ona Godzilla demeye başladı. Filmin yapımcısı Michael Dougherty daha sonra Godzilla adını canavarın birincil adı olmadığını, bunun bir lakap olduğunu, filmin evreninde kullanılan bilimsel adının ise Gojira olduğunu söylemişti. Titanus Gojira'nın ortaya çıkan bilimsel seslenişi, Titan anlamına gelen Latince Titanus ve Japonca'da Godzilla'nın anlamına gelen Gojira teriminden geliyor. Gojira da Japonca'da Gorira ve Kujira kelimelerinden türetilmiştir. Anlamları ise goril ve balinadır. Bilinen başlıca lakapları ise Canavarların Kralı, Büyük Ebedi Düşman, San Francisco'nun Kurtarıcısı, Alfa Yırtıcı, Koca Adam, Dev Kertenkele Canavarı, Ultimate Titan ve Titan Kurtarıcıdır. 2014 filminde Godzilla'nın tasarımı ve ekranlara tekrar dönüşü için Canavarların Kralı'na yenilenmiş bir görünüm verilmesine karar verildi. Böylece
1998 filmindeki TriStar Godzilla tasarımının yaptığı gibi bilinen Godzilla tasarımlarından köklü değişiklikler içermeyen yeni bir tasarım verildi. Ancak TriStar tasarımı gibi daha gerçekçi bir yaklaşıma sahip olması amaçlandı. 2014 tasarımının yüzü bloklu, boynu geniş ve köpek balığı benzeri solungaçlara sahip. Bu da onu solungaçlara sahip olan ilk Godzilla tasarımı yapıyor. Gözleri altın sarısı renkte olup küçüktür. Dişleri küçük ve dizilişleri önceki Godzilla tasarımında olduğu kadar düzgün değil. Baş ve boynu öne, eski tasarımlardan daha çok eğiktir ve burun delikleri daha ayrıdır ve burnun zıt taraflarında yer alır. Bu onu geçmiş tasarımlara kıyasla ön tarafta birbirine daha yakın olma şeklindeki memeli modası yerine daha sürüngen benzeri yapar. Tasarımcı Andrew Baker'a göre yapımcıların isteği doğrultusunda Godzilla'nın yüzünün asil ve görkemli görünmesi için köpeklerin, ayıların ve kartalların yüzleri incelenmiş. Ancak ne çok sevimli veya ne de çok tehditkar görünmemesi için de özenilmiş. Sanki istense de pek sevimli yapılamazdı. Godzilla'nın sırt plakaları önceki tasarımlardan daha küçüktür. Ancak yine de ak ağaç yaprağı şeklini korurlar. Ancak daha düz ve çok keskin. Godzilla'nın pençeleri siyahtır ve ayakları daha geniştir. Diğer Godzilla tasarımlarından daha büyük pençelere sahip ve bir filin ayaklarını andırır. Derisi daha sürüngenimsi ve timsah benzeridir. Önceki tasarımlardan daha pürüzlü ve çok koyu gri, neredeyse siyah renktedir. Vücudu ve kuyruğu da çok geniştir. Bu da onu diğer Godzilla tasarımlarından biraz daha hantal gösteriyor. Legendary, Godzilla'nın uzunluğunun 270 metre, yerden yüksekliğinin 108 metre olduğunu, sırtından aşağı doğru uzanan tam 89 sırt plakasına sahip olduğunu ve ellerinin avuçlarının 10,5 metre olduğunu doğrulamıştır. Ve kükremesinin rakibinin sağır olmasına yetecek kadar yüksek sesle 3 mil öteden duyulabildiği söylenmiştir. Yerden yüksekliği 2014 yılından 2019 yılına 108 metreden 120 metreye ulaşmış durumdadır. Uzunluğu da yaklaşık 270 metreden 300 metreye artmıştı. Ağırlığı da 90.000 tondan yaklaşık 100.000 tona kadar ağırlaşmıştır. 2019'daki Canavarların Kralı filmindeki Godzilla, 2014 görünümüyle aynı temel tasarımı korurken, arka plakaları şekil değiştirerek küçük bir yenileme aldı. Tasarımda pürüzlü ve daha düz olmak yerine yeni tasarım daha fazla çıkıntı içeriyordu. Sırtının ortasından aşağıya doğru uzanan 3 büyük orta sırt plakası, orijinal Godzilla'nın sırt plakalarıyla aynı şekle sahipti. Ayak parmaklarının pençeleri de daha uzun ve kavislidir. Derisinin dokusu da daha pürüzlüydü. Kuyruğunun ucu ise daha yuvarlaktı. Göz rengi aynı renkte kaldı. Ancak atomik güçleri kullandığında değişerek tıpkı saldırılarına benzer şekilde parlak mavi oluyordu. Yanan formunda ise vücudunun etrafında Godzilla örtün kırmızı formuna benzer turuncu lekeler ve kırmızı dokulu turuncu gözleri vardı. Yakın zamanda izlediğimiz Godzilla vs. Kong filminde ise Godzilla'nın fiziksel tasarımı büyük ölçüde aynı kaldı. Kafasını biraz daha büyütmeyi düşünmüşler. Ancak izleyicilerin önceki filmden tanıdığı karakterin görsel tutarlılığını korumak için bunu yapmaktan vazgeçmişler. Godzilla'nın kükremesi de çok özel bir iş. Bu kükreme film tarihindeki en ünlü ses efektlerinden biri olarak kabul edildiğinden ses tasarımcılarına onu yenilerken ve yeni bir şey katarken geçmişine saygı göstermek tembihlenmişti. 3 yıllık prodüksiyon süresindeki 6 ay boyunca ilk metalik çığlık, sonraki feryat ve devamında Godzilla'nın ikonik kükremesinin bitişini eşleştirmeye çalışan ekip, kontrabas üzerinde çam katranlı kaplı, deri eldiven gibi farklı tekniklerle deneyler yapmışlar. Ayrıca insan kulağının duyamayacağı sesleri kaydedebilen mikrofonları kullanarak tüyleri diken diken eden kombinasyona rastlayana kadar onları duyulabilir bir aralığa getirmeden önce 192 kHz örnek hızında yüzlerce ses kaydetmişler. Oluşturulan son sürüm ekibin ürettiği 50. sesmiş. The Rolling Stones için 100.000 wattlık bir tur hoparlör dizisini kullanarak Warner Bros'ta bir arka planda kükremeyi test etmişler. Kükreme, boruları ve çatıları çınlatacak kadar güçlüymüş ve 3 mil öteden duyulabileceği tahmin ediliyormuş. Ekip bu deney için çevredekilere olası ses kesintisi konusunda komşuları uyaran broşürler göndermiş. Bu önleyici tedbirlere rağmen bölge polisi aramalar almaya başlamış ve insanlar Godzilla apartman kapımda diye tweet atmışlar. Ek olarak Godzilla kükreme dışında sesler de çıkarabilir. Bir kedinin mırıldanmasına benzer biçimde yumuşak bir şekilde omurdanabilir. Mike Doherty bir röportajında ekibin Godzilla'nın kükremesini yeniden canlandırmak için harika bir iş çıkardığını düşünmesine rağmen onu orijinal 1954 Godzilla'nın kükremesine
daha da yaklaştırmak için onları daha da zorladığını açıklamış. Kükremenin en son versiyonu 174 desibeldir. Godzilla'nın kükremesinin son hali hem 1954 filmindeki hem de 1962'den 1975'e kadar kullanılan kükreme sesleriyle kaplanmış. 2014 Godzilla filminde Godzilla'nın davranışı bölgesel bir hayvanın davranışıdır. Ishiro Serizawa, Godzilla'nın denge bozulduğunda doğaya dengeyi yeniden sağlamak için itici güç olduğunu teorileştirdi ve temelde tüm dünyayı kendi bölgesi olarak gördüğünü öne sürdü. Bununla birlikte önceki versiyonlarından farklı olarak Godzilla denizdeki gemilere pervasızca saldırmaz veya gemilerin içinden geçmez. Tabi Godzilla vs. Kong filmini ayrı tutmak gerek. Çünkü orada oldukları için aslında uçak gemileri gibi daha büyük gemilerle ordu birleşik bir kuvvet saldırısı başlattığında bile onların altına daldı. Saldırılara tepki göstermedi veya karşılık vermedi. Ve 4 donanma gemisi tarafından kuşatıldığında bile Mutoları avlamaya devam etti. Görünüşe göre insanları küçücük ve önemsiz olarak görüyor ve genel refahlarını umursamıyor. Ancak aynı zamanda ona zarar vermese de onları yok etmeye değer de bulmuyor. Kısacası karınca insan durumu. Godzilla gözünde insanlar birer karınca. Godzilla, Golden Gate Köprüsü'nü yıktığında bile kasıtlı olarak yıkıyor gibi görünmüyordu. Sadece solungaçlarından patlayıcılar tarafından vurulduğu için tepki veriyordu. İnsanlara çok az ilgi gösteriyor ve dikkatini tamamen Mutolara odaklıyordu. İnsanların iyiliğine olan sözde ilgisizliğinin nedeni insanların onu öldürmeye yönelik sayısız girişiminden kaynaklanıyor olabilir. Her iki Muto'yu da yendikten sonra insanları daha fazla çatışma olmaksızın yalnız bırakıp gitmişti. Bununla birlikte Godzilla Mutolarla savaşmak için stratejilerini uygularken ve hatta erkek Muto'yu tuzak kurup hızlı bir kuyruk darbesiyle bir göklerine çarptığında görüldüğü gibi zaman zaman gelişmiş düşünme işaretleri sergiliyor. Teğmen Ford Brody'nin seviyesine düştüğünde kısaca gözüne bakarken bir miktar duyguya sahip gibi de görünüyor. Bu da insanlara en azından bir dereceye kadar ilgisi olduğunu gösteriyor. Godzilla, Son Samurai modeline uygun bir kişiliğe sahip olacak şekilde tasarlandı. Eski bir savaşçı, yalnızlıktan hoşlanıyor ve dünyanın bir parçası olmayı tercih etmiyor. Ancak belirli türden olaylar onu ortaya çıkarmaya ve işleri düzeltmeye zorladığında yeniden ortaya çıkması gerekiyor. Godzilla'nın diğer titanlar ile en önemli ilişkileri Mutolar, Mothra, Ghidorah ve Kong arasındadır. Mothra ile gerçek müttefikler ve bu türlerin birbirleriyle simbiyotik ilişkileri olduğu için birbirleriyle çatışmaya yatkın olan geçmiş versiyonlarından daha fazla. Mothra'nın Godzilla'ya olan sonsuz sadakati en iyi Ghidorah ve Rodan'e karşı mücadelesinde ona yardımcı olması, ağlarını Ghidorah'ın bir gökdelenin üzerine yapıştırmak için kullandığında ve onunla savaştıktan sonra Rodan'ı etkisiz hale getirdiğinde gösterilebilir. Dr. Yen Chen, Mothra'yı canavarların kraliçesi olarak adlandırırken ve baş yetki memuru Jackson Barnes'ın aralarında bir şey olup olmadığını sorgulamasıyla eski ittifakları romantik terimlerle tanımlanmıştı. Ancak daha sonra Dr. Sam Callum'un bunu bir simbiyotik ilişkiyle açıklamıştı. Mothra öldüğünde Godzilla keder içinde kükredi ve yaşam gücünü emerek termonükleer enerjinin Ghidorah'ı buharlaştırmasına izin verdi. Godzilla Canavarların Kralı filminin sonunda önünde eğilen titanlardan Queen Muto ya da Muto 3 dediğimiz titanın müttefikliğine karşı huzursuz görünüyordu. San Francisco'da iki Muto'yu, ardından Godzilla Aftershock isimli çizgi romanda da Muto Prime'ı öldürmüştü. Muto 3 hem alfası hem de doğal düşmanı olarak teslim olmuştu. Son olarak Ghidorah ve Kong örneğinde ikisi Godzilla'nın farklı nedenlerle alternatif olarak onlardan biriyle savaşarak tasvir edildiği çeşitli mağara resimlerinde gösterildiği gibi ezeli rakipleridir. Birincisinde yani Ghidorah olayında düşmanlıkları en iyi dünya dışı Titan'ın kötü niyetli doğası ve dünyayı mahvetme arzusu nedeniyle aydınlık ve karanlık arasındaki savaş olarak tanımlanabilirken Kong olayında ise Godzilla ve Kong türlerinin uzun süredir devam eden rekabeti nedeniyle birbirleriyle savaştılar. Ancak ikisi yine de ortak bir tehditle karşılaşma konusundaki farklılıklarını bir kenara bırakmaya istekli. Bunu Godzilla vs. Kong filminde açıkça gördük. Mechagodzilla'yı birlikte yendikten sonra kendi yollarına gittiler. Godzilla tekrar alfa olduğunda Ghidorah'ı takip eden diğer titanlara saldırmaz ve bunun yerine ona bağlılıklarına tekrar yemin ettiklerinde onları bağışlar. Ghidorah'ın ölümünün ardından Godzilla'nın diğer titanların büyük insan yerleşimlerine saldırmasını engellediğinden bahseden After Credits'lerde gösterildiği gibi Godzilla insan ırkının iyiliğiyle ilgilenmeye başlar. Godzilla vs. Kong'da Godzilla kışkırtıldığında insanlara ve titanlara karşı saldırgan ve şiddetli olma kapasitesine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu
doğası gereği neden veya sebep olmaksızın insan yerleşimlerine zarar vermesini doğası olmadığı için Madison Russell'ın kabul ettiği bir şeydi. Zaten filmde kışkırtıldığını ilk ortaya atan da Madison'dı. Apex'in tesislerinde insanların bariz bir şekilde yayınladıkları sinyallerle baş düşmanı Ghidorah'ın kalıntılarını kullandıklarını hissettiğinde Apex'in tesislerini kasıp kavurdu ve söz konusu kalıntılarla birlikte yaşadıkları gezegenle birlikte kendilerini yok etmelerini engellemeye çalıştı. En büyük korkusu Ghidorah'ın sistemlerine aşılanmış, kalıntılarından etkilenen yıkıcı, kontrolden çıkmış Mechagodzilla biçiminde gerçekleşti. Ve Kong ile birlikte başarısız olsaydı dünya dışı Titan'ın başlattığı şeyi Mechagodzilla devam ettirecekti. Tehdidi ortadan kaldırma misyonu Ghidorah'ın yeniden dirilişiyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Godzilla'nın ırklarının geçmiş çatışmalarına ek olarak kendisine karşı çıkanları yok etme isteğinin bir örneği olan Kong'un çatışmasına girdi. Hong Kong'da Kong'la savaşırken acımasız ve gururlu eğilimler sergilerken özellikle tehditkar bir sırıtış ve ardından atom nefesiyle Kong'un sırtına vururken bir çeşit kıkırdamayı andıran homurdanma. Godzilla'nın Kong'la yüzleşmesinin kısmen şundan kaynaklandığı düşünülüyor. Kong bilmeden Godzilla'yı Apex sibernetiği 2 kez durdurmaktan alıkoyuyor. Bununla birlikte bu durum Kong'un hayatına bağışlamaktan alıkoymadı. Çünkü aradığı tehdit Kong'taydı. Ve ortak görüşe göre bir dereceye kadar Kong'un yenilgi karşısında meydan okuması ona canavarların kralının saygısını kazandırdı. Bu asil karar sonucunda Kong Mechagodzilla'ya karşı savaş sırasında Godzilla'nın hayatını kurtardı ve sonuç olarak ortak bir düşmana karşı müttefik oldular. Godzilla'nın kökenine bakıldığında Monsterverse ortaya çıkışı için canavarların kralına hidrojen bombası tarafından mutasyona uğratılan eski kökeninden farklı olarak radikal bir şekilde yeni bir başlangıç hikayesi verildi. Godzilla Uyanış çizgi romanında Godzilla'nın eski bir yaşam olduğu açıklanıyor. Permiyen döneminden bir yaşam formu. Gezegen soğudukça ve doğal atmosferik radyasyonu Permiyen, Trias neslinin tükenmesi olayından sonra azalmaya başladığında okyanusun derinliklerine dalarak ve gezegenin doğal jeotermal radyasyonunu erimiş haldeki kış uykusuna benzer bir durumda tüketerek çeşitli diğer yok oluş durumlarından kurtulmaya adapte oldu. Ta ki 1945 yılına kadar. Hiroşima'nın atom bombası onu daha önce savaştığı korkunç Shinomura ile birlikte uyandırdı. Türünün diğer üyelerinin zaman içinde farklı noktalarda var oldukları bilinmektedir. Geçmişte Hollywood'da Kong'un türlerine karşı savaştılar. Biri Sibirya'da bulunan Titanus Gojira iskeletinin, diğeri Filipinler'de bulunan Dagon iskeletinin sahibi olan Godzilla'lardan 2 tanesi Mutoprime tarafından farklı zamanlarda öldürüldü. Godzilla, filmlerin olaylarına göre türünün yaşayan son üyesi gibi görünüyor. Şimdi Godzilla'nın yeteneklerine bakalım. Godzilla'nın imza yeteneği diyebiliriz. 2014 Godzilla filminde Godzilla'nın atomik nefesi, Godzilla'nın püskürttüğü odaklanmış ateş benzeri şekilde olan bir enerji ışını gibiydi. Godzilla bunu Mutolara karşı sorun yaşarken ve savaş sırasında zayıf düşmeye başladıktan sonra kullandı ve Godzilla'nın bunu fiziksel olarak tek başına alt edemeyeceği rakiplere karşı yalnızca son çare olarak kullandığı gösterildi. Önceki versiyonlarına kıyasla aynı yıkıcı özelliklere sahip görünmese de patlamalar dişi Muto'yu geri itecek, ciddi şekilde zayıflatacak ve nihayetini öldürecek kadar güçlüydü. Godzilla'nın atomik nefesinin bu hali kendi başına hala inanılmaz derecede ölümcül. Bununla birlikte Godzilla'nın atomik nefesini hiçbir zaman tam gücünde kullanmamış olması sırt plakalarından gelen parlamanın çok zayıf göründüğü düşününce mümkündür. Bu aynı zamanda Godzilla'nın savaş sırasında zayıfladığı ve kullanmaya başladığında çok fazla enerji tükettiği görülüyor. Filmin resmi romanı ve daha önceki bir senaryo dişi Muto'nun EMP alanının atom nefesini ciddi şekilde zayıflattığından bahsediliyormuş. Godzilla'nın sırt plakalarındaki neo mavisi ışıltı bu filmdeki kuyruğunun ucundan başlayıp boynunun tepesine kadar uzanıyor ve izleyiciye onu ne zaman ateşleyeceğini bildirmek için tüyleri diken diken eden bir sesle şarj ediyordu. Godzilla Uyanış ve Godzilla Canavarların Kralı'nda Godzilla'nın nefesi görünüşte çok daha yoğun ve ışıltıya benzer. Bu da nefesinin 2014 Godzilla'da tam güçlü olmadığını ve daha iyi durumda olduğunda daha da güçlü olabileceğini ima ediyor. Ağzından ışını serbest bırakmadan önce ve fırlattığında gözleri ve pullarının etrafındaki sayısız delikte neon mavisi parlıyor. Antarktika'da atom nefesi Ghidorah'a karşı bir savaş sırasında bir monark tesisini yok eden patlayıcı özellikler gösteriyor.
Monark tarafından canlandırıldıktan sonra tam güçlü bir Godzilla saldırısını ateşler ve atom nefesinin rakiplerini ondan birkaç kat daha ağır vurabileceğini veya geri itebileceğini gösterir. Filmin romanında atomik nefesinin Ghidorah'ı ciddi şekilde yaraladığı ortaya konulmuş. Godzilla vs. Kong'da Godzilla'nın nefesi artık atomik ısı ışınına dönüştü. Heisei ve Final Wars Godzilla gibi bu nefes Kong'un yanı sıra büyük insan yerleşimlerine zarar vermek için kullanıldı. Nefesin tam olarak yüklendiğinde doğrudan dünyanın çekirdeğini delecek kadar güçlü olduğunu da gördük. Teknik olarak bir sürüngen olmasına ve bir amfibi olmamasına rağmen Godzilla'nın amfibi bir yaşam tarzı vardır. Hayatının yarısını suda, diğer yarısını karada geçiriyor. Bu da onu her iki ortamda da usta bir savaşçı yapıyor. Kuyruğunu bir timsah gibi dalgalandırarak 60 deniz milini aşan hızlarda yüzebilen Godzilla su altında nefes alabiliyor. Godzilla solungaçlara ve amfibi akciğere sahip. Böylece su altında sonsuza kadar kalabilir. Ancak karadayken ciğerlerini kullanabilmek için solungaçlarını kapatır. Godzilla'nın gücü biyonükleer dolaşım sisteminden kaynaklanıyor. Tehdit edildiğinde harekete geçen bir nötron akışı tetiklenir ve Godzilla'nın sırt yüzgeçlerinden boğazındaki nükleosentetik odalara doğru hareket eder ve atom nefesini oluşturur. Radyoaktif imzası Godzilla'nın takip edilmesini ve izlenmesini de kolaylaştırıyor. 2014 Godzilla'da Godzilla'nın 1950'lerde Güney Pasifik'te gerçekleştirilen nükleer testlere maruz kaldığı ve hatta Bikini Atölü'nün hemen yanındayken Castle Bravo testi için atılan 15 megatonluk bir hidrojen bombasının patlamasından kurtuldu. Godzilla Uyanış çizgi romanında bu olay daha detaylı anlatılıyor. Ayrıca dayanıklılığının bir kanıtı insanlıkla karşılaşmasından milyonlarca yıl önce meydana gelen sayısız yok olma olayından hayatta kalmasıdır. Ek olarak önceki enkarnasyonları gibi Godzilla, ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ağır silah ateşi, füzeler, tank mermileri ve çeşitli diğer silahlar dahil olmak üzere hiçbir silahtan dışarıdan hiçbir hasar belirtisi göstermedi. Godzilla bu saldırıların çoğunu fark etmemişti bile. Ancak topçu ateşinde hafifçe ürktü. Orada Godzilla'ya yakın mesafeden vuruluyordu ve doğrudan solungaçlarına nişan alınmıştı. Sonra Godzilla'da kısa bir süre gözle görülür bir acı gördük. Canavarların Kralı filminde Godzilla, Ghidorah tarafından havalandırıldıktan sonra binlerce metreden düşerek hayatta kalmayı başardı. Ancak yine de darbenin neden olduğu büyük miktarda acı nedeniyle zayıflamıştı. Ghidorah'ın yerçekim ışınları tarafından Rodan ağır şekilde yaralanmış ve Mothra öldürülmüş olsa da Godzilla'ya kalıcı bir zarar verememiş. Sadece onlar tarafından geri püskürtülmüştü. Godzilla nükleer radyasyonla beslenir ve dünyanın çekirdeğinden jeotermal radyasyonu emerek milyonlarca yıl kendini idame ettirebilir. Godzilla büyük miktarlarda radyasyon emerek yaralarını iyileştirebilir. Ancak iyileşme hızı yaralanmalarının ne kadar ciddi olduğuna bağlıdır. Muto Prime'ın da kendisine verdiği yaraların iyileşmesinin de 5 yıl sürdüğü söyleniyor. Oksijen Destroyer'ın etkilerinden neredeyse ölmek üzereydi. Ancak hemen yanında yapılan nükleer patlamayla anında iyileşmişti. Mothra, Ghidorah'ın yerçekim ışınları tarafından yok edildikten sonra Godzilla gücünü arttırmak için onun yaşam gücünü emmişti. Mothra'nın fedakarlığı. Mutolarla savaşırken rakiplerinin artılarını eksilerini hesaplıyordu. Erkek Muto'nun saldırılarını ezberlemiş ve ona tuzak kurmuştu. Yaklaştığı sırada kuyruk darbesiyle binaya vurarak onu öldürdü. Atomik nefesi dişi Muto'ya dışarıdan çok etki edememişti. O nedenle yakalayıp ağzını açarak atomik nefesi direkt boynundan içeri göndermişti. Önce boynu patladı, ardından Muto'nun başı koptu. Godzilla Aftershock'ta Godzilla Muto Prime'ı radyasyon akışıyla patlatmak için sırtına kaldırdı ve canavarların kralında Godzilla Ghidorah'ı aşağı çekmek için su doğasından yararlanarak Ghidorah'ın paniğe kapılmasına neden oldu ve Godzilla orada Ghidorah'ın kafalarından birini kopardı. Ayrıca Kong'un baltasını atomik nefesle akıllıca güçlendirdi. Böylece Kong Mechagodzilla'yı kolaylıkla yenebildi. Godzilla okyanusun derinliklerine sürüklemeden önce kuyruğuyla Kong'un etrafını sardı. Godzilla, Mutoların yerlerini kendi aralarındaki çiftleşme çağrılarıyla okyanustan bulabildiği için çok güçlü bir işitme duyusuna sahip. Ayrıca Mechagodzilla'daki Ghidorah'ın varlığını hissedebiliyor ve onun peşine düşüyor. Mecha'nın doğanın dengesine bir tehdit olduğunu anlayabiliyor. Önceki versiyonlar gibi Godzilla da muazzam fiziksel güce sahiptir ve devasa kütlesini bir silah olarak kullanabilir. Mutoları vücutlarını ısırarak kolaylıkla fırlatabilir ve dişi Muto'yu kollarıyla zahmetsizce geri itebilir.
Kuyruk darbesinin gücü erkek Muto'yu tamamen öldürecek ve büyük bir gökdeleni kazayla devirecek kadar büyüktü. Bununla birlikte önceki versiyonlarının aksine Godzilla kollarını rakiplerini itmek için fazla kullanmıyordu. Bunun nedeni dövüş tarzının güçlü çenelerine ve dişlerine sahip olmasına rağmen birinci silahları olarak ön bacaklarını ve pençelerini kullanan ayıların ve komodo ejderlerinin modellenmesidir. Genel olarak Legendary Godzilla'nın dövüş tarzı, atomik nefesine güvenmek veya nesneler fırlatmak yerine yakın çevrede olmayı ve hedefleriyle doğrudan dövüşmeyi tercih ederek önceki versiyonlarından farklı bir davranış sergiliyor. Godzilla ayrıca sadece karaya çıkarak tsunami'lere neden olabilir. Godzilla ile karşılaştırılabilir boyutuna ve ağırlığına rağmen fiziksel olarak Muto Prime'i etkisiz hale getirebildi ve kaldırabildi. Muto Prime fiziksel olarak o kadar güçlü olmadığı için onun her dövüştüğünde bir vurkaç taktiği uygulamak zorunda kaldı. Godzilla Aftershock çizgi roman videosunu izleyenler bunu net hatırlayacaktır. Canavarların kralında Godzilla kendinden daha büyük Ghidorah'ı kolaylıkla döndürebilir ve fırlatabilirdi ve kafalarından birini parçalayacak kadar güçlüydü. Alpha Titan ile son karşılaşma sırasında Ghidorah'ın göğsünü tek bir vuruşla delmeyi başardı. Tabi yanan formülün de etkisi var bunda. Hem yönetmene hem de filmin romanlaştırmasına göre Ghidorah ile eşit güçteler. Godzilla vs. Kong'da Godzilla donanma zırhlarını zahmetsizce yarmak ve yok etmek için sırt plakalarını ve kuyruğunu kullandı. Ayrıca Kong'u yüzlerce metre uzağa fırlatıp binaları kartondan yapılmış gibi parçalayabildi. Filmdeki olaylar bu enkarnasyonun ne kadar şiddetli olabileceğini ve bir noktada dört ayak üzerinde yürümek gibi daha vahşi bir yanı olduğunu da gösterdi. Önceki versiyonlarında olduğu gibi Godzilla radyoaktif enerji salabilir. Bunu ilk olarak Godzilla canavarların kralında gösterdi. Burada nükleer bir patlamanın radyasyonunu ve Mothra'nın yaşam gücünü emdikten sonra Godzilla ateşli kırmızı bir parıltıyla ısınmaya başladı. Ghidorah'ın yerçekimi kirişlerine tamamen bağışık hale gelirken çevresindeki nesneleri yakıp eritiyordu. Bu aşırı enerji yüklemesi Ghidorah'ın vücudunun çoğunu ve bastığının büyük bir bölümünü onunla birlikte yakan muazzam derecede güçlü termonükleer darbeler üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyordu. Bu özel darbelerin şekli de Mothra'nın kanıtlarını andırırken patlamaların sesi Mothra'nın çığlığını andırıyordu. Çünkü bu yetenek Godzilla ve Mothra'nın simbiyotik bağının bir sonucudur ve yalnızca en özel durumlarda kullanılabilir. Godzilla Aftershock'ta karşımıza çıkan ek bir yeteneği daha var. Godzilla dorsal plakalarından odaklanmış bir dalga olarak yansıtılan termonükleer nabzın bir varyasyonunu yayabilir. Bunu Muto Prime'ın sonik yükremesi nedeniyle yaralanmasından hemen sonra gösterdi. Saldırının ateş gücü Muto Prime'ı ciddi şekilde sakat bırakacak kadar güçlüydü. Dorsal plakalarından atılan atomik bir patlama. Peki Legendary Godzilla'nın hiç mi zayıf özelliği yok? Gelin hep birlikte onlara da göz atalım. Dr. Serizawa Godzilla'yı canlandırmak için bir nükleer savaş başlığını patlattığında onun radyasyonu Hollywood'daki ile birleştiğinde Godzilla'nın vücudunun üstesinden gelemeyeceği kadar fazlaydı ve bu nedenle bir atom bombası gibi patlamadan önce belirli bir süresi vardı. Godzilla bomba gibi patlayacaktı. Bununla birlikte Mothra'nın fedakarlığı ve ardından fazla enerjinin aktarılmasıyla bu sorun ortadan kalktı. Çok iri ve güçlü olmasına rağmen Godzilla, Mutolara karşı savaşırken görüldüğü gibi kendi başına çok sayıda düşmana karşı savaşırsa bunu alabilir. 2'ye 1 durumda onların darbelerini tahmin edemez veya engelleyemezdi. Godzilla'nın boynundaki solungaçlar ilk olarak füze ateşiyle vurulduktan sonra Golden Gate Köprüsü'nü yıktığında ortaya çıkan zayıf bir nokta gibi görünüyor. İki Muto solungaçlarını pençeleriyle bıçaklayarak Godzilla'yı kanatabildiler. Godzilla Oxygen Destroyer tarafından ciddi şekilde yaralandı ve neredeyse öldürüldü. Serizawa onu bir nükleer savaş başlığıyla manuel olarak canlandırmasaydı iyileşme süreci yıllar alabilirdi. Videonun sonuna doğru yaklaşırken Godzilla hakkındaki bazı notlardan bahsetmek istiyorum. Önceki versiyonlarının ve benzer Showa ve Heisei serilerinin aksine Godzilla'nın bu versiyonu kahramanca bir anti kahraman olarak tasvir edilmiştir. Ve Godzilla vs. Kong'a kadar hiçbir zaman doğrudan yıkıma neden olmamış veya insanlara saldırmamıştı. Ek olarak Godzilla için Mothra, çoğunlukla birbirleriyle çelişen önceki versiyonlarının aksine Monsterverse yenilemesinde en iyi dinamiğe sahip olan karakterlerin başındaydı. Mothra'nın Monsterverse'deki canavarların kraliçesi unvanı her iki kaijunun birbirleriyle olan ilişkisinin basitçe simbiyotik olmaktan öte olduğunu ima ettiği düşünülüyor. Godzilla, yırtıcı olarak adlandırılmasına rağmen
mutoları yakalayıp öldürdüğünde asla yemiyor. Godzilla'nın türünün varlığına tehdit oluştururken aktif olarak avladığı ve yok ettiği rakip türler olabilirler. Yapımcı Michael Dougherty'nin açıklamalarına göre Godzilla canavarların kralında yer alan 4 ana titan arasında Godzilla su elementini ve tarot kartı imparatoru temsil etmeyi amaçlıyordu. Godzilla'nın 2019 yeniden tasarımına Godzilla 2.0 adı verilmiş. Godzilla yeniden tasarlarken Michael Dougherty'nin daha büyük pençeler, daha büyük bir kafa ve daha kısa, labut uçlu bir kuyruk tasarlamadan önce Godzilla'nın 1954 set plakalarını kopyalayıp 2014 modelindeki orijinal plakaların yerlerine yapıştırmış. Bunun Monsterverse'deki kabul görmüş nedeni Godzilla'nın set plakalarının Muto Prime tarafından parçalanmış olmasıdır. Bu olay Godzilla Archie çizgi romanında yaşandı. Legendary Godzilla yaklaşık 120 metre yüksekliğiyle Godzilla'nın en büyük canlı çekim versiyonu ve Godzilla Earth'ten sonra genel olarak en büyük ikinci Godzilla'dır. Monarch ekranlarında görüldüğü gibi Godzilla'nın bulunduğu Monarch 54. İleri Karakolu, Godzilla'nın ortaya çıkışı olan 1954 senesine bir saygı olarak 54 numarayı alıyor. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Monsterverse'ün en önemli titanlarından biri olan canavarların kralı Legendary Godzilla'yı güzelce inceledik. Hazırlarken ben çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Son olarak videoyu beğenip kanala abone olup kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın Instagram adresini takip edebilir, Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.